Merhabalar, ben doçent doktor Ali İhsan Tekin, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. 16 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Kalp ve damar cerrahisi dediğimiz zaman dünyanın en çok mortaliteye sahip hastalıklarını düşünebiliriz. Dünyada ölümler en çok kalp ve damar hastalıklarından meydana geliyor. Biz mesleğimizde açık kalp cerrahisi, bunun içine koroner arter hastalıkları, kalp kapak cerrahisi, doğuştan kalp hastalıkları ve damar hastalıklarının her türlü endovasküler ve ameliyat ile yapılan tedavilerini uygulamaktayız. Periferik arter hastalığı özellikle vücudumuzun alt ekstremitelerine giden atar damarlarda meydana gelen daralma ve tıkanmalar sonucunda bacağımıza az kan gitmesi durumu olarak tarif edebiliriz. Periferik arter hastalığının birçok nedeni vardır. Temel mekanizmaya baktığımız zaman aterosklerozdan bahsedebiliriz. Yani damar sertliğinden. Damar sertliğine sebep olan bütün nedenler periferik arter hastalığına neden olabilir. Burada en önemli neden sigara içiciliğidir. Bunun yanı sıra yüksek kan yağları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve genetik yatkınlık da diğer risk faktörleridir. Burada hastalarımızda bizim gözlemlediğimiz en önemli bulgu, hastanın belirli bir mesafe yürüdükten sonra ortaya çıkan bacağında ağrı. Biz buna kesik topallama şikayeti diyoruz. Bu özellikle hastalığın ilerleyen dönemlerinde hastanın yürüyüş mesafesini 50 ila 100 metreye kadar düşürebilir. Daha da ilerleyen dönemlerde hastalarda istirahat ağrıları, iyileşmeyen yaralar ve gangrenöz ülserlerle beraber uzuv kaybına bile yol açabilir. Erken tanı ve tedavi her hastalıkta olduğu gibi periferik arter hastalığında da önemli. Burada biz tanıyı 3 şekilde koyuyoruz. Birincisi fizik muayene bulgularımız. Fizik muayene bulgularında ankibrachial indeks, yani ayak kol basınç indeksi dediğimiz bacak tansiyonumuzun kol tansiyonumuza oranı 0,9'un altına inmişse o zaman mutlaka ileri tetkik yapmamız gerekiyor. İleri tetkik olarak da Doppler ultrasonografi ve anjiyografik tetkikler uyguluyoruz hastalarımıza. Doppler ultrasonografi bize damar tıkanıklığının yeri hakkında bilgi veriyor. Anjiyografik tetkiklerde de tıkanıklığın nerede başladığı, nerede bittiği ve damarın yapısı hakkında önemli bilgiler veriyor. Aynı zamanda konvansiyonel anjiyografi ile hem tanı hem de tedavide önemli bilgiler almaktayız. Aslında hastalığın seviyeleri var. İşte söylediğim gibi en ileri aşamalarda artık istirahat ağrıları başlamış. Bacağımızda iyileşmeyen yaralar meydana gelmiş ve gangrenöz ülserler, nekroza gitmiş bacaklar ve uzuv kaybından bahsediyoruz en ileri aşamalarda. Başlangıç aşamasında da az önce bahsettiğim kesik topallama, intermittent claudicatio ile başlıyor. Hasta 1-2 kilometre yol yürüdükten sonra dinlenme ihtiyacı hissediyor. Çünkü baldırında şiddetli bir ağrı hissediyor. Bu yürüme mesafesi hastalığın seviyesine göre ilerledikçe 50-100 metrelere kadar düşüyor. Hatta istirahatte de oluşuyor. Gangrenöz ülserler ve yaralar açıldığı zaman hastalığımız artık son evrede diyebiliriz. Bu işin tedavisinde biz tedaviyi aslında iki kısma ayırıyoruz. Birinci kısım medikal tedavi. Medikal tedavide en önemli yapılması gereken şey önce risk faktörlerinin ortadan kaldırılması. Risk faktörleri dediğimiz zaman öncelikli olarak sigara içimi, mutlaka hastalarımıza sigarayı bırakmalarını söylüyoruz. Çünkü periferik arter hastalığı tanısı alan ve sigara içen bir hastayı bizim tedavi etmemiz mümkün değil. Sigarayı bıraktıktan sonra eğer varsa yüksek tansiyonun kontrol altına alınması, yüksek kan yağlarını normal düzeylere indirmek, kan şekerini regüle etmek gibi risk faktörlerini düzenledikten sonra kan sulandırıcı ve damar genişletici
ilaçlar başlıyoruz. Bunun yanı sıra hastalarımıza yürüme egzersizleri öneriyoruz. Çünkü yürüme, kolateral dolaşım dediğimiz vücutta yan damarlar açarak ayağa, bacaklara giden kan miktarını artırıyor. Bunun düzelmesi diye aslında geriye dönüş diye bir şey yok bu hastalıkta ama ilerlemesini engelleyebiliyoruz. Yani orada gelişen plan tekrar eski, yani damarın eski haline dönmesi mümkün değil ama şimdi biz %50 olan damarın, yani %50'nin üzerindeki darlıklara tedavi uyguluyoruz, girişimsel tedavi. Ama %50'nin altındaki darlıklara biz medikal tedavi uyguluyoruz. Yani plan geriye dönmesi mümkün değil ama bizim yaptığımız bu hastalığın ilerlemesini engellemek. Ateroskleroz aslında sistemik bir hastalık. Yani burada koroner arter hastalığına yol açan temel neden de ateroskleroz. Yine inmelere baktığınız zaman karotiste oluşan plakların rüptürüyle oluşan inmelerin sebebi de yine ateroskleroz. Yani sistemik bir hastalık olduğu için bütün organlarımızı etkileyebilecek bir hastalık. Onun için bu yaşam tarzı değişikliği ve sigaranın bırakılması her açıdan faydalı oluyor. Bu hastalarda bir de ikinci kısım bizim uyguladığımız tedaviler var. Biz buna revaskülarizasyon tedavileri diyoruz. Revaskülarizasyon tedavileri de yine endovasküler işlemler, girişimsel işlemler ve cerrahi olarak iki kısma ayrılıyor. Endovasküler tedavide biz damardaki daralma veya tıkanma bölgesini kateter ve tellerle geçerek, onun içinde balon veya ilaçlı balonlarımızı, stentlerimizi şişirerek o darlığın veya tıkanmanın olduğu bölgedeki damarı %100'e yakın açıklık sağlayarak tedavi etmiş oluyoruz. Cerrahi tedavide de hastamızın vücudundan veya dışarıdan suni damar alarak kalı olan bölgeyi bypass yaparak tedavi ediyoruz. Son dönemde gelişen teknolojiyle beraber revaskülarizasyon tedavilerine ek olarak aralıklı vakum cihazı geliştirildi ve bu aralıklı vakum cihazı da karından ayak parmak ucuna kadar kanı getirerek o bölgede kapiller dilatasyon, yani kılcal damarları genişleterek ve vücutta yan damarlar, yeni yan damarlar oluşmasını sağlayarak hem amputasyonları engelleyen hem hastanın yaşam kalitesini ve yürüme mesafesini arttıran, ağrılarını azaltan bir cihaz olarak oldukça faydalı olmaktadır. Bizim bu hastalardan isteğimiz, eğer sigara içiyorlarsa mutlaka sigarayı bırakmaları. İkinci olarak günlük minimum yarım saat yürümeleri. Üçüncü olarak da yüksek kan yağları, şeker hastalığı veya yüksek tansiyon hastasıysalar bunların mutlaka kontrol altında tutulması için gereken düzenli beslenme ve ilaç kullanımını gerçekleştirmelerini istiyoruz.